Herkese selamlar. Yaklaşık 1,5 senedir yardımcı olmak adına içerikler üretiyorum. Bu videoda biraz muhabbet odaklı olacak. Birçok kişiyle tanıştım. Tanımayanlar için biraz kendimden bahsedeceğim. Kimim, nasıl bu işlere giriştim, şu an çalışıyor muyum ve benzeri konular ele alacağım. İsmim Gökhan, şu an 31 yaşındayım. Bir çocuk babasıyım. Allah isteyen herkese nasip etsin. Elektrik elektronik mezunuyum. Fakat birçok kişi gibi ben de mezun olduğum mesleği yapmıyorum. Asıl mesleğim olan elektronik kart tamirciliğinde 6 sene kadar çalıştım. Şu an hobi olarak yapıyorum. Bu mesleği İstanbul'da ikamet ediyorken yapıyordum. 5 sene önce şehir değişikliği yaparak Sakarya'ya taşındım. Şu an doğalgaz sektöründe çalışıyorum. Bir tek su işi kaldı. Onda da çalışırsam elektrik, su, doğalgaz üçlüsünü tamamlamış olacağım. Tabii ki bu bir şaka. Şu an işimden memnunum ve nerede çalışırsam çalışayım bir sertifikam olmuştur. Özet olarak hem elektrik hem de doğalgaz ustalık belgesine sahibim. Bununla birlikte zamanında aldığım bir sertifikada en küçük aletten tutun en tehlikeli aleti kullanma yetkim var. Örnek verecek olursam lehim yapma makinesi yani havyadan kaynak makinesine veya spiral taşa kadar eğitimini aldığım ve hali hazırda kullandığım aletlerdir. Neyse yani anlayacağınız el aletleri bende. Gelelim bu işe nasıl giriştiğime. Keşke bütün araçlarımda veya çevremdeki araçlara yaptıklarımı videoya alsaydım. Daha çok kişiye yardımcı olabilirdim. Küçük resimler halinde koyacağım videoya yaptıklarımda. Bu araçlar konusunda işe başlama sebebim ilk aracım olan 99 model Corsa B kasadır. Araçta çözülemeyen bir arıza var. Arıza araç giderken stop etmesi veya düşük devirde çalışması gibi şeyler. Kimisi buji, kimisi gaz kelebeği, kimisi LPG, kimisi de asıl bomba cevap olan bunlar da böyle demesi oldu. Araca her şeyi yaptık. Sadece gaz kelebeği kaldı. Onu da bulamadığımızdan dolayı değiştiremedik. Neyse ben alıştım. Hatta profesyonel oldum arızada. Stop edeceği zamanı bilip araç giderken vurdurma yapıp ilerliyordum resmen. Araç yaklaşık garajda bir hafta yattı. Soğudum. Kullanmıyorum o aralar. Babamın aracıyla devam ediyordum. Bir hafta sonra inip kaputu açarak başladı işte benim bu işlere başlamam. Kaput altında ne kadar kablo varsa tek tek bakıyordum. Soketleri kontrol ediyordum derken bu arıza bir soketten çıktı. O zaman anladım ki insan ilk kendisi bakmalı malına. Bu dediğim yanlış anlaşılmasın, ben olması gerekeni söylüyorum. O arızayı çözdükten sonra araçta ne var ne yok sökmeye başladım. Baktım ki birçok şeyi artık kendim yapıyorum. Tabii ki hiç ustaya vermiyorum değil konu. Ama her ustama gittiğimde arızanın ne olduğunu nokta atışı söyler, ben sökmeye başlar, ustam bitirir. Ustaya bitirme sebebim sonuçta o benden daha bilgili ve daha çok detaya baktığındandır. Sonuç olarak işçilikte anlaşır, iki taraf da mutlu olur. Tabii bu Nazım'ın geçtiği ustalara yaptığım tarife. Normalde tanımadığımı sadece gözetlerim. Neyse gelelim yine konumuza. Bu kırmızı Corsa ilk aracım diye her şeyi alıyor ve işçilik vermeden kendim yapıyordum. Kullandığım bütün araçların görüntüsünü toplayıp hatta sadece görüntü değil ne yapılacaksa yapıp satmışımdır. Bir gün arkadaş grubuyla otururken saat akşam 9 civarı birisi görüntülü bir şekilde bu kırmızı aracımın birisine gösterdi ve geldiğinde abi arabanı sattım demesiyle birlikte ilansız yollarımı ayırdım. O zamanlar nişanlıyım, başka şehre taşınacağım, araç lazım olacak diyerek yine araç bakma işlemine girdim. 2007 model Corsa D kasa tek kapı aracımı aldım. Araç yazılımlı. O zamanlar yazılım bu kadar çok değil. Araç stok hali 6 ileri 90 beygir 1.3 motordu. Ama bir gidiyor anlamsız. Çok hoşuma gitti tabii bu. Başladım araştırmaya neler yapabilirim başka diye. O aralar bir de evlenme taşınma muhabbetleri var. Bıraktım biniyorum sadece. Bu olayları atlattıktan sonra yine ben başladım sökmelere. Airbag'ti, koltuklardı, ayak altına ledler falan istediğimiz gibi yaptık. Daha sonra bu yazılım olayı beni dürttü. Tamam araba yazılımlı ama nerede atıldı, kim yaptı vesaire bilmiyorum. Tekrardan yazılım attırma olayına giriştim. EGR sistemden iptal, kat iptal, soft yazılım ve kesiciyi de ekledik. Araçta kat boşaltılmıştı zaten. EGR'yi de fiziki olarak iptalini gerçekleştirdik. Son tuturucuyu da iptal edip düz boruyu taktık. Araç tam istediğim gibi olmuştu. Belki unutamayacağım emek konusunda ve haz konusunda tek bu araç vardır. Bu araçta da şöyle bir olay geldi başıma. Sakarya'dan İstanbul'a gidiyorum.
Otobanda hızım yaklaşık 130 civarı. Sağ tarafımdaki harfiyat kamyonunun havada duran lastiklerinin arasına çamur tabakası sıkışmış. O da muhtemelen taşlaşmış ki bir anda önüme düştü. Manevra yapamadığımdan dolayı çarpmak zorunda kaldım. Aslında ortaladım fakat araç basık olunca alt taraftan takır tukur sesler geldi. Yaklaşık 2 kilometre kadar devam ettim. Çekmeköy sapağından girdikten sonra gişelerde durdum. Ön tamponun alt bölümü ikiye ayrılmıştı. Tabi bu gördüğüm en iyi senaryo olarak kafamda kurgularken eğildiğimde intercooler'un delindiğini gördüm. Araç kendini korumaya aldı basınç kaybından dolayı. 80 ile Çekmeköy-Sakarya arası yol geldim. Bir gün sonrası intercooler'a kaynak yaptırıp arızayı sildik. Düzeldi fakat bu 5 gün falan sürdü. Tabi tamponu yaptırdık o ara. Intercooler aldık taktıramıyoruz. Uçuk fiyatlar yine derken ön tamponu söküp kendim taktım. Arıza kaldı. Zamanında aldığım küçük OBD cihazı ile arızayı sildik. Fakat turbo yine devreye girmiyor. O zaman Sakarya'da yeniyim. Birkaç ustaya gösterdim. Fakat yine sonuç hüsran. İş başa düştü. Kaputu açtık yine. Araçta turbo vakum hortumu yerinden sökülmüş halde kullanıyordum. Çünkü onu takınca araç stop ediyordu anlamsızca. Orayı burayı karıştırırken sonra aklıma orası geldi. Aslında vakum sesini duydum. Parmağımla hortumu körledim. Turbo devreye girdi. Parmağımı çekiyorum, tekrar turbo devreden çıkıyor. Bunu da tamamıyla motorun sesinden anlıyorum. Turbosuz dizel gerçekten çok sesli çalışıyor. O hortuma uygun bir cıvata buldum ve körledim. Yaklaşık 1,5 sene o şekilde bindim. Hiçbir şekilde aynı hatayı yapmadı. 1.3 Opel kullananlar bilir belki. Bu parça gaz kelebeğine bağlı bir parça. Ve komple gaz kelebeği ile birlikte değişiyor. Bundan dolayı böyle bir yol izledim. Neyse bu da böyle bir arızamızdı. Sonuç olarak düzelttik. Çok gezen birisiydim çocuğa kadar. Gerçi şu an küçük diye bir yerlere gidemiyorum. Yakında yine başlarım. Bu araç uzun yolda tam istediğim gibiydi. 6 ileri olmasından 160 ile gitsem bile 3000 devir oluyordu. Bununla birlikte yalıtımı gerçekten başarılı bir araç. Artı benim yaptıklarımı da ekleyerek uzun yolda yaşına rağmen sessiz sedasız gidiyordu. Bir şey eksikti, o da cruise kontrol. Bir kol alıyorsunuz, bilgisayara bağlayıp açıyorsunuz. İşlem bu kadar. Kolu aldım. Bilgisayardan açmak için BGM Body Control ünitesinin şifresi lazımmış. Hiçbir yerde yazmıyor. En yakın servise gittim. Bir şifre için uçuk fiyatlar istendi. Neyse kalsın diyordum ki Opel Türkiye iletişim hattını aradım. Ve ücretsiz bir şekilde sorduğum servise kapalı zarf halinde gönderdiler. Cruise kontrol artık aracımızda var derken pandemi girdi araya. Uzun yol yapamadan 4 kapı araç alacağım diye satmak zorunda kaldım. İlana girdim, zor satılır tek kapı dediğim araç 3 günde satıldı. Acil araç lazım. Piyasada o zamanlar durmuyor. Bir günde bile üzerine koyuyor derken şimdiki Clio 3'ü bulduk ve aldık. Bu araçla ilgili bir şey anlatmayacağım. Her şey kanalda mevcut zaten. İşin özeti beni bu işlere alıştıran ustalara teşekkür ediyorum. Hem de canı gönülden. Kötü amaçla söylemiyorum. İstemsizce beni bir mesleğe daha çektikleri için. Sorularınıza hemen yanıt vermeye çalışıyorum. Sizlerin de merak ettiği bir şey varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Bu videoda bir şeyler söküp takmadım. Kendimi tanıtmak için çektiğim bu videoda kanalda dursun. Sökme takma yaptığım videoda haftaya hafta içi muhakkak kanalda paylaşımı olur zaten. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.